Bugün Türkiye'nin en ikonik futbolcularından biri olan Icardi'ye ayakkabı yapıyorum. Hadi başlayalım. Icardi'ye kullanacağım ayakkabıları seçtim. Bunları kullanacağım. Bence güzel bir baz olacak. Ama bedeni yokmuş. O yüzden Hypemerch'e gireceğim. Hypemerch'te bu gösterdim ve bunun gibi bir sürü limitli ayakkabıyı bulabilirsiniz. Ben de istediğim numaradan sipariş ettim. Ondan sonra arka kısmını farklı bir şey yapacağım. Onun için Cricut'tan kesiyorum. Burada da Ducky. O sırada ayakkabılar geldi. Kutudan çıkartalım hemen. Evet, böyle çıkartıyoruz. Oh, çok güzel bir ayakkabı. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu arada orijinallik kontrolüyle geliyor. Hypemerch'ten de ona bakabilirsiniz isterseniz. Açıklamalara bırakıyorum. Ayakkabının bağcıklarını çıkartarak başladım. Ondan sonra asetonlu pamukla sildim. Ayakkabıyı boyamadan önce fabrika bitirişini silmem gerekiyor. Sonra topuk kısmını çıkarttım. Böyle. Arkasındaki back tab'ini çıkarttım. Bunun artık işim yok. Sonra boyamaya başlıyorum. Galatasaray sarısına yakın bir sarı bulmak istiyorum. Hafif turuncuya yakın. Tam da aradığım rengi buldum. Boyamak istediğim yerleri boyuyorum airbrush'la. Birkaç kat olarak geçiyorum zaten üzerinden. İnce ince birkaç kat geçtiğimde daha güzel oluyor. Böyle oluyor ayakkabıda. Sonra bir kırmızı renk yaptım. Hafif koyu bir kırmızı. Karıştırıyorum. Sonrasında ayakkabının sarı kısmından kırmızıya bir geçiş gibi bir şey yapmak istedim. Airbrush'la kırmızı kısımları da boyadım. Sonra bantları çıkartıyorum. Bu kısım hep beni çok rahatlatan bir görüntü oluyor. Bazı yerlere rötuşlar yapacağım ama onun dışında gayet güzel duruyor. Bantlarla iyi şekilde kapatmışız. Bugünlük bu kadar yeter. İkinci gündeyiz. Evet, bugün arka kısımları boyayarak başlayacağım. Yine sarıdan kırmızıya geçişli bir tasarım var aklımda. İlk önce sarıyı koydum. Ondan sonra kırmızıyı boyadım. Altın renginde bir Icardi logosu yapmak istiyorum. Icardi'nin daha önce bu logoyu kullandığını gördüm birkaç yerde. Ama ben birazcık kendim değiştirdim logoyu. Arka kısımlarda böyle oldu. Bence gayet iyi. Arka kısmı yerine yerleştirebilmek için önce birazcık yontmam gerekiyordu. Ondan sonra daha iyi yapışması için de topuk kısmına denk gelecek yerleri de yonttum. Bunun için de Dremel kullandım. Sonra tozlarını sildim bir fırçayla. Topuk kısmına yerleştirmek için de bayağı bir güç harcamam gerekti. Ama sonunda cımbız yardımıyla yerleştirdim. Sonra düzenleyip yapıştırıyorum. Etrafına yapıştırıcı sürdüm. Dışarı taşırmamak için de fırça kullandım. İyice yapıştığından emin olduktan sonra da çekişle vurdum. Ayakkabının bir tarafına bir kızının, bir tarafına diğer kızının ismini yazacağım. Buraya Isabella yazıyorum. Diğer tarafa da Francesca yazıyorum. Çok belli bir renk yapmak istemedim. O yüzden hafif pembelik olan bir bej rengi yaptım diye söyleyebilirim. Tam rengi size anlatamıyorum ama görerek daha iyi anlayabilirsiniz zaten. Sonra şablonları çıkarttım. Böyle daha çok belirgin olmaya başladı. Bu yazıları belirgin yapmamakta bence daha güzel durdu. Sonra altın yapraklarıyla Icardi logosunu yapmak istedim. Dil kısmında kullanacağım bunları. Biri farklı, biri farklı olacak. Yani birinde daha fazla altın olacak, birinde daha az altın olacak. Öyle bir tasarım var aklımda. Hem daha güzel duracağını düşündüm. Altın yapraklarını yapıştırdım. Ondan sonra eksik kalan veya işte tam yapışmayan kısımlarına biraz daha eklemeler yaptım. Sonra fırçayla etrafından çıkarttım. Yine buraya da eklemeler yaptım. Ondan sonra şablonları çıkartıyorum. Altından da yine logolar daha iyi belirgin şekilde çıkıyor. Kırmızı arka planlı olanın etrafına birazcık altın renkleri eklemek istedim. O yüzden parmağımda kalan altın yapraklarının dokularını koydum. Sonra Cricut'tan yine ayakkabının iç tabanını eklemek için bir Icardi tasarımı yaptım. Ayakkabının iç tabanlarına da bunu ekledim. Ve böyle oldu. Şimdi yola çıktık. Icardi ayakkabıları vermeye gidiyoruz. Florya, Metin Oktay tesislerine giden bir yoldayız. Maç öncesi, yani maç öncesi dediğim aslında yarın maç var. Sonra hafta sonu Beşiktaş derbisi var. Yani Avrupa Ligi maçı ve Beşiktaş derbisi olan bir haftadayız.
O yüzden aslında iyi de oldu. Tesise gelmek üzereyiz ama şöyle bir durum var. Icardi ayakkabıları kendisi alamayacakmış. Yani videosunu çekemeyeceğimizi öğrendik. Şoförüne bırakacakmışız ayakkabıları. Yani tatsız bir durum. Ama anlıyorum da bir yandan, hani maçlar var bir sürü, işte öncesindeki mental şey falan, ama 3 dakika bile sürmeyecek bir video, sorun değil. Yine de biz yaptık, siz de yani görmüş oldunuz. Ben sizin için sadece bir şey imza atıp yine hediye etmek istiyordum. O muhtemelen olmayacak. Muhtemelen dediğim bu saatten sonra olmayacak gibi. Neyse, gidiyoruz tesise. Geldik artık, yani şu önümüzde duruyor tesis. Yani kime vermemiz gerekiyorsa vereceğiz ayakkabıları. En azından yani ona ulaşıp bir gün giyerse öyle görmüş olacağız. Bu kadar gündür ben emek harcıyorum. Bu kadar yol yaptık Neco ile beraber. Neco selam söyle. Selamlar herkese. Selam söyledi Neco. Bu kadar saattir yoldayız. 1 dakika, 3 dakika arası bir süre yoğunluktan dolayı diye varsayıyorum ben. Muhtemelen de öyledir yani, çünkü ben de bu kadar profesyonel bir şekilde hani bir şeyi, bir işi yapıyorsam vaktim olmayabilir. Anlayışla da karşılarım, sorun değil. Videomuz daha hoş olurdu. Böyle de ayakkabı bir yere bırakacak gibi olacağız. Neyse, bakalım, gidelim bir tesise, belki içeri gireriz, belli de olmaz yani. Evet, şimdi geldik ayakkabıları vermeye ama sanırım güvenliğe bırakacağız. Olsun, sonuçta geldik. Biz de bakalım, belki. Girebilir miyiz acaba? Girebilir miyiz içeri? Neyse, deneyeceğiz yani. Ayakkabıları buraya bırakıyoruz. Orada. Belki story atalım en azından yani. Sen görmedin bu arada, sen ona bak. Oha. Eline sağlık, efsane olmuş. Francesca, Isabella çocukları. Çok iyi olmuş. Keşke bir de o tepki verebilseydim. Ayakkabıları bıraktık güvenliğe. Yani size ne kadar görüntü gösterebildik bilmiyorum. Çünkü biz de pek bir şey göremedik. O yüzden yani elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Icardi story atar diye bir şey var. Söylenti var. Atar mı atmaz mı bilmiyorum. Belki davet eder falan dediler. Çünkü yoğun yani, muhtemelen 2 maç olan ve 2 önemli maç olan bir hafta. O yüzden normal yani, şey yapmıyorum. Tabii birebir vermek çok daha iyi olurdu ama her zaman böyle olmuyor. Central C'de en azından fotoğraf çekilmiştik. Bu sefer o da olmadı ama neyse, problem değil. Bu sırada da kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın ki beğenirseniz ben daha çok mutlu olup daha çok insana ulaşmaya çalışayım. Bu arada Hype Merch'e de teşekkür ederim. O açıklamaları bırakıyorum. Oradan siz de benim aldığım ve ona benzer, hatta daha fazla bir sürü limitli ayakkabıyı bulabilirsiniz. Orijinallik kontrolüyle geliyor zaten. O da aklınızda olsun. Evet, tahmin ettiğim gibi Icardi story attı. Ama ilk önce yanlışlıkla Kadircan'ı etiketlemiş benim yerime. Ondan sonra onu sildi. Sonra beni etiketledi. Sonra onu da sildi. Sonra tekrar etiketledi. Yine sildi sonra. Sonra benim ismimin etiketini kaldırmış. Bahsedilmeleri ekleyerek yeniden paylaştı ama şu an artık paylaşmış durumda. Zaten eğer Instagram'da gördüyseniz ayakkabıları da gördünüz ama zaten videonun bu kısmına kadar geldiyseniz ayakkabıları da görmüş oldunuz. Garip bir şeyler oldu. Paylaştı sildi, paylaştı sildi, paylaştı sildi ama sonuçta ayakkabılar onda ve beğendiğini öğrenmiş olduk. Buraya kadar izleyip beğenmediyseniz beğenip kanala da abone olabilirseniz çok sevinirim. Çünkü artık arkasından da insanlar gelecek. Onun için yani görmek isterseniz ben sizin yerinde olsam abone olurdum. O yüzden abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.